dönüşüm videosuyla herkese merhaba. Bu gördüğünüz bahçe çitleri çok uzun zamandır değerlendirilmek üzere Bodrum'da öylece beni bekliyorlardı. Şimdi bunlardan bahçe, balkon, teras dekorasyonlarınıza farklı bir hava katacak olan perforje çiçeklik yapımı fikrini bu videoda sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bahçe çitlerinin ayaklarını kestim. Gördüğünüz üzere 2 adet çiti birbirine çıtalarla monteledim. Burada önce yapıştırıcıyla denemiştim ama sonra ona gerek duymadım ve sadece zımba tabancasıyla zımbaladım. Böyle daha sağlam oldu. Daha sonra fazlalık gördüğüm, istemediğim alanları kestim. Üçüncü bahçe çitini videoda gördüğünüz şekilde üst kısmına vidalayıp sabitledim. Perforje çiçekliğin saksı yapımında gördüğünüz gibi kutu kullandım. Daha sonra kutunun 3 yüzüne dil çubukları ve çıtaları sıcak silikonla yapıştırdım. Evet, çiçekliğin yapım aşamaları bitti. Sıra boyamaya geldi. Burada kullandığım boyayı görünce eminim çok şaşıracaksınız. Evet Açelya'cığım, gösterelim boyamızı. Ayakkabı boyası. Vallahi evde siyah boya yoktu.
Ben de bunu illaki siyah renk olsun istedim. Sonra aklıma dolaptaki ayakkabı boyası geldi. Hatta bu ayakkabı boyası da hemen hemen yarıya kadar kalmış ve kurumaya yüz tutmuş. Ben de ona biraz vernik koydum. İyice karıştırdım. Epey bir yumuşadı. Sonra da onunla gördüğünüz gibi yettiği yere kadar boyadım. Oldu mu? Bence oldu. Zaten duvarda asılı olacağı ve de yağmur çamur görmeyeceği için sorun değil. Parantez içerisinde bu sizlere de fikir olsun. Bu arada bir sonraki video zigon sehpa geri dönüşümü videosu olacak. Zigon sehpa boyamak isteyenler takipte kalın. Dekoratif ahşap pencere çiçekliklere muadil, hatta onlardan daha da güzel olmadı mı sizce de? Unutmadan fiskoz sehpa, sandalye ve koltuk, hepsini çok önceleri yine ben boyamış ve yenilemiştim. Hatta onların da videolarına kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yalnız sanki bu duvarın önünde onların renkleri pek uymadı gibi. Ne dersiniz? Açıkçası bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Yorumlarda buluşalım mı? Hepinizi çok seviyorum. Aşk ile kalın.